Merhaba Boğa Burcu, kanalıma ve videoma hoş geldin. Umarım iyisindir ve her şey yolundadır. Bugün fincanı senin niyetini açacağım. Ama önce şunu söyleyeyim. Bu fincan enerjisi bana tuhaf bir şey hissettirdi. Hani böyle daha kapatır kapatmaz. Sanki böyle uzun zamandır söylenecek bir şey varmış da bu fincan onu yüzeye çıkaracakmış gibi hissettirdi açıkçası. Ne çıkacak bilmiyorum. Çok fazla tahminde yürütmeyeceğim. Fincan açınca ne görüyorsak onu konuşacağız tabii ki. Hazırsan başlayacağız ama öncesinde tarot kartlarımdan alman gereken mesaja bakacağız. Boğa ve yükselen boğa burcuysan bu video senin için hazırlandı. Bakalım kartlar sana neler söyleyecek. Boğa ve yükselen boğa. İlk kartımızı hemen buraya koyalım. Bir kart daha seçeceğiz. Evet. Hemen tarot destemizden de iki kartını seçelim sevgili boğa. Ve mesajını sana gönderip akabinde fincanını yorumlamaya başlayalım. Hadi bir kart daha. Evet. Sevgili Boğa burcu, kartlarına baktığım zaman yeni bir çağın doğuşu, zincirlerini kır, değnek prensi ve dünya kartı geliyor. Bu kartlar sanki bir araya geldiği zaman büyük bir başarıya ulaşmak üzere olduğundan bahsediyor. Ama öncelikle seni geride tutan ve bırakman gereken iki tane şey olduğundan bahsediyor. Bu alıştığın konfor alanın da olabilir, maddi güvencelerin de olabilir. Seni kısıtlayan şey bunlardan biri olabilir diyor. Ve burada zincirlerini kır der sana kart. Değişime direnmeyi bırak. Yeni bir fırsat karşına çıkan taze heyecan verici fikri ya da haberi cesaretle kucakla der. Değnek Prensi haberlerden, hayallerden bize zaten bahseden bir karttır. Ve yakın dönemde sana gelecek olan çok güzel bir haber var. Ve bu haberi kucakladır aslında bu kartın sana mesajı. Tabii ki bu yeni bir fikir de olabilir. Ve bu fikir senin için yepyeni bir başlangıç, yani yeni bir çağın doğuşu demek. Eğer bu adımları atarsan, konfor alanının dışına çıkmayı başarırsan, çabalarının meyvesini toplayacaksın. Tam bir huzur ve maddi manevi başarıya, yani dünyaya ulaşacaksın diyor sevgili boğa. Kartların bize bunları gösterdi. Bir de fincanına göz atalım. Evet, boğa burcu için niyet ediyorum. Bu dönem seni en çok etkilenen neyse bu fincanda onların sembolleri çıksın. Kimin kalbi karışık, kimin aklı doluysa, kime haber gelmesi gerekiyorsa, hangi karar ertelendiyse fincan bunu bize saf haliyle göstersin. Boğa ve yükselen boğa. Dilersen hemen sen de şöyle fincanına bir göz gezdir ve tabii ki ben de senin için göz gezdirip yorumlayacağım. Ne kadar çok karmaşık duruyor, öyle değil mi sevgili boğalar? Yani fincana baktığım zaman çok karmaşık gibi görünen aslında çözümlenmesi çok kolay da bir fincan. Şimdi bakın burada bir silüet var ve bu sanki böyle biraz eğilmiş, içine kapanmış bir insan silüeti gibi görünüyor. Sanki buradaki kişi böyle eğilmiş bir şey düşünüyor. Görebiliyor musunuz tam burada? Ve daha çok bir yük taşıdığından da bahsedebilirim bu kişinin. Bir kararın ağırlığını omzunda hissediyor gibi. Ve burada ilginç olan şu sevgili boğalar. Bu silüetin başında bakın bir tane kuş var. Görebiliyor musunuz? Sanki bu kişiyle bağlı duran bir kuş gibi. Hemen burada tam tepesinde. Bu da yani zaten kuş hani her zaman haber, mesaj, iletişim demek. Hepiniz buna artık aşinasınız. Ama burada bu kuş figürü bana iki şeyi birden söylüyor. Siz son dönemde bir konu hakkında çok düşünmüşsünüz. Ama aynı zamanda da bir haber bekliyormuşsunuz gibi hissettirdi bu bana. Tabii bu bir netlik,
bir açıklık, bir konuşma, beklenen bir konuşma da olabilir. Ve bu konuşma, netlik her neyse biraz gecikmiş olarak görünüyor. Çünkü burada gördüğüm silüetin başının eğik oluşu sanki hani böyle daha çok beklemekten yoruldum hissini de bana hissettiriyor. Ve buraya baktığımızda kuşun tam karşısında şöyle karmaşık, dağınık, dalgalı bir alan var sevgili boğalar. Burada gördüğüm alan hani böyle daha çok dışarıdaki insanların karışıklığı olabilir. Ya da sizlerin zihninde haftalardır dönüp duran soru işaretlerini de temsil edebilir. Bu bana daha çok şöyle diyor. Sanki böyle hayatında netlik istiyorsun ama etrafındaki enerjide bir dağınıklık var sevgili boğa. Sen sakin kalmaya çalışıyorsun. Dışarıda karmaşık bir durum var. Daha çok böyle iki taraf arasında sıkışmış bir boğanın enerjisini hissettiriyor. Şimdi hemen buraya böyle baktığım zaman bakın bunun karşısında duran bir silüet daha var. Ama burada gördüğüm silüetin hani buradaki kişi böyle sırtı dönük. Yani yüzü bize dönük değil, daha çok arkasını dönen bir kişi gibi görünüyor. Bakın bu kişinin sırt kısmı ve siz de buradasınız sanki. Böyle arkası dönük bir kişi gibi. Bu çok güçlü bir sembol aslında. Hani normalde buna şöyle diyebilirdik. Sana sırt dönmüş biri. Ama aslında burada öyle değil. Bu figürün enerjisi farklı. Bu aslında daha çok sizin sırtınızı dönmek istediğiniz bir kişi olabilir diye düşünüyorum. Ya da sırtını dönmeye hazır olduğun bir konu da olabilir sevgili boğa. Kiminle, neyle, hangi işle ilgili olursa olsun bir şeyi kabullenmişsin ve ben artık yorulmak istemiyorum diyorsun sevgili boğa. Bu figürün mesajı çok net. Artık karar veriyorsun. Kimi hayatında tutacağına, kiminle mesafeni koruyacağına, hangi konunun kapanacağına karar verdiğin bir dönemin içerisinde oluyorsun. Ve o kişinin önünde de hani böyle terazi gibi bir şey var. Görüyor musun? Bir tarafı burada, bir tarafı burada. Sanki böyle terazinin bir ucuna bir şey bağlıyor. Bu da daha çok bu kişiyle alakalı adalet, denge ve netlik arayışı içerisinde olmandan bahseder. Bir anlamda da böyle sanki hani tüfek gibi hissettiriyor bana. Bu da keskin karar, bitiş ve kararlılık, yani daha net kararların içerisinde olacağın bir dönemden de bahsedebilir. Ve burada gördüğüm figürler aslında hem kararlılığı hem de adaleti, dengeyi ve netliği bana hissettiriyor. O yüzden bu dönem hem adil bir karar vereceksin hem de net bir duruş sergileyeceksin. Ve buraya geldiğimde çok önemli bir şey var. Bunu gözden kaçırmadan hemen sizlere bildirmek istiyorum. Bakın burada bir 7 rakamınız var sevgili boğalar. Şurada. Tam bu başı eğik duran silüetin önünde bir 7. Şöyle baktığınız zaman bakın. Ve 7 rakamı tamamlanma, karar, bir şeyin netleşmesi. Bu rakam çoğu zaman verir sevgili boğalar. 7 gün içinde bir haber gelebilir. Ayın 7'si, 17'si, 27'si ya da 7 saat içinde hayatında çok önemli kilit bir gelişme yaşanacak. Bu fincan bence 7 haftanın kilit noktası olacak. Sen bu videoyu ne zaman izliyorsan işte o zamandaki 7'li bir kilitten bahsediyorum. Ve burada bakın bu silüetin hemen ayaklarının altında da böyle ahtapot gibi bir figür var sevgili boğalar. Hani böyle çok kollu bir figür gözüme hitap ediyor. Bu da bu dönem hani böyle sizi öfkelendirecek bir durumun olacağını ve buna rağmen sakinliğinizi koruyacağınızdan bahsediyor. Çünkü bakın bunun üstünde böyle zincir gibi bir şey var. Yani kendinizi frenleyeceğiniz, sakinliğinizi koruyacağınız bir olay yaşanacak diyor. Ve aynı zamanda aile içerisinde özellikle çok aktif bir dönem, aktif bir rol oynayacağınız dönemin enerjisinden de bahsedebilir. Aileyle ilgili konularınız gündemde olabilir sevgili boğalar. Ve fincanınızın şu kısmına baktığımda bakın burada bir açıklık var.
Hani böyle sanki bir enerjiniz arınmış, temizlenmişsiniz gibi hissettirdi. Yakın zamanda evet, ferah bir dönemin içerisine giriyorsunuz, daha net oluyorsunuz. Bir konu çözülecek, bir konuda aydınlanacaksınız. Hani sanki hayatınızdaki yoğun bir soruna problem bulacağınız, çözüm bulacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Hani sanki böyle birikmiş bir enerjinin içindeki ışık gibi duran bir sembol çünkü buradaki bana. Daha çok hani bu kartlarımızda çıkan zincirleri kırın mesajı var ya, bununla da uyumlu. Yani kısıtlayıcı bir durumun ya da zihninizdeki bir düğümün çözülüp temizleneceği anlamına gelir. Ve özellikle üzerinde ağırlık, negatif hisseden boğa burçları varsa evet, yani burada bir enerji temizliğinden de bahsedebilirim sizler için. Bir tane yolunuz var sevgili boğalar, açık, güzel bir yol. Hayırlara vesile olsun diyelim. Hadi bir de tabağımıza bakalım. Tabak bize neler gösterecek sevgili boğa? Evet, biraz açılmasını bekleyelim. Haneye gelecek olan çok güzel bir haberiniz var. Yani hanedeki sıkıntıları götürecek olan bir haber. Ama dikkat edin, bakın burada hani böyle sinsice haneye sızmaya çalışan, ortalığı karıştırmaya çalışan. Bakın burada böyle yılansı bir silüet var. Dikkatli olun. Böyle sanki hane içinde tam bir şeyleri toparladım derken birileri geliyor ve her şeyi alt üst ediyor. Bir haberle, bir mesajla. Bu durumlarla alakalı aslında daha uyanık olacağınız bir dönemin içerisinde olacaksınız. Maddi anlamda yüzünüzü güldürecek ufak çaplı bir para girişiniz olacak sevgili boğalar. Ve hane içine gelecek olan deniz aşırı yoldan bir misafiriniz var yakın dönemde. Hayırlara vesile olsun diyelim. 2 tane temiz gözyaşınız aktı bu arada. Bir dileğiniz, bir niyetinizin de kabul göreceği bir dönemin içerisinde olacaksınız. Bugünlük bizden bu kadardı sevgili boğa burçları. Bugün bence bu fincanınız çok temiz konuştu ve en önemli cümlesi şu: artık kendinizi seçiyorsunuz sevgili boğalar. Eğer bu fincandaki semboller hayatınızdaki bir konuya dokunduysa yorumlara bir kalp bırakabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Ve Destina Tarot'tan tüm boğalara sevgiler.